En son bir 10 euro para kalmıştı yani. Çocuğuma süt alacaktım. Ondan başka bir paramızın olmadığını bildiğim halde o 10 euroyu öteki paraya ekledim. Gittim madde aldım. Eşimi kaybetmek. 9. ayın 26'sında 2023 kanser teşhisi kondu. 5. ayın 31'inde kaybettim yani. Ondan daha büyük bir acı ben daha yaşamadım. Oğluma, çocuğuma çok kötü şeyler yaşattım. Anneme, babama. Ya darmaduman ettik aileyi. Duygu denen bir şey kalmıyor sende. Yok babaymışsın, anneymişsin. Onu kullandıktan sonra duygusuz bir insan oluyorsun. Bildiğin canavar oluyorsun. Yani ne anne görüyorsun, ne baba görüyorsun, ne evlatlarının bir değeri oluyor senin gözünde. Ama onu aldıktan sonra eşine verdiğin zararın, çocuklarına verdiğin zararın farkında oluyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Tek başına bir şey yapamazsın. 3 gün 4 gün sokakta kalmıştım o zaman. Dedim artık bu böyle devam etmeyecek. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Yasin Şahinbaş. Aslen Trabzonluyum. Viyana'da doğdum. 35 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. Eşimi 5. ayda kaybettim. Hangi maddeyi kullanıyordun? Kokaini kullanıyorum. İlk 2000 kişilik bir gala vardı çalıştığım yerde. Orada o bir çalışan, başlardan biri daha doğrusu, dedi gel dedi sana güzel bir şey vereceğim. Dene, hızlı hızlı çalışırsın dedi. Moralin güzel olur dedi. İlk orada tanıştık. 2 sene, 3 sene sonra 3 ayda bir, 4 ayda bir kullanmaya başladım. Ve bu 10 seneye kadar 4 ayda bir, 5 ayda bir, 3 ayda bir, en son günden güne olunca 1,5 sene her gün neredeyse eşime itiraf ettim. Eşim de beni kurtarmak için elinden geleni yaptı. Allah ondan razı olsun. Kurtardı da. Neden aydan aya kullanıyordun? Sebebini açıklayamıyorsun. Bazen mutlu oluyorsun alıyorsun. Bazen moralin bozuk oluyor alıyorsun. Bazen sinirleniyorsun alıyorsun. Öylesine alıyorsun. Yeter ki o fırsat eline geçsin. Torbacını buldun. Zamanında geldi zaten. 3 ay geçmiş. Öyle avutuyordum kendime. Zaten 3 aydan 3 aya kullanmıyorum. Ondan sonra haftadan haftaya. En son günden güne kadar. Bir de bu günden güne 1,5 sene boyunca oldu. En sonunda pes ettim, itiraf etmek zorunda kaldım. Yoksa evliliğim bitecekti. Çocuklarımdan ayrı kalacaktım. Zaten kaç kere direkten döndüm öyle. En az 6 kere 7 kere eşim affetti. Boşanma aşamasına geldik, geri barıştık. Geldik, geri barıştık. İtiraf ettikten sonra hiç kesinlikle bırakmadı beni. Kumar yüzünden. Kumar olduğu için ya sen niye oynuyorsun? Görmüyor musun çoluğun çocuğun var, ödenecek kiram var, şunlar var, bunlar var deyip kızıyordu. Ama hatta bazen nefret ediyordu benden. Ama ne zaman ki maddeyi söyledim, yani ben seni bundan kurtaracağım diyerek sımsıkı sarıldı bana yani. Kesinlikle bırakmadı beni. Allah ondan razı olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. O bana Rabbimin merhametiydi. Hayatında yaşadığın en acı olay neydi? Eşimi kaybetmek. 9. ayın 26'sında 2023 kanser teşhisi kondu. Zor bir süreç başladı. 5. ayın 31'inde kaybettim. Yani ondan daha büyük bir acı ben daha yaşamadım. Eşini kaybettikten sonra hayatında ne değişti? İlk oraya Bağımsız Yaşam Derneği'ne gittiğimde bana abi demişti ki kim için değişiyorsun? Kim için bırakmak istiyorsun? Ben de demiştim ki eşim için, annem için dedim. O zaman demişti ki eşin veya annen ölse evet, yine mi başlayacaksın demişti. Eşimi kaybettim. Çok yani hayatımdaki en büyük acı bu. Yani bunu tarif edemem ama Allah'ıma şükürler olsun arkama hiç bakmadım. Rabbime tevekkül ettim, sabrettim, sabredeceğim de Allah'ın izniyle. Bundan sonra evlatlarımı hayırlı ve imanlı bir şekilde yetiştirmek için uğraşacağım. Peki bu acıyla nasıl başa çıktın? Rabbime sığındım. Rabbime tevekkül ettim. Secde ettim, ağladım, sabır diledim. Ya, o acısı ömür boyu gitmeyecek. O burada kalacak yani. Onu unutmak imkansız. Ama Rabbim sabrını veriyor. Rabbime sonsuz hamdolsun. Gücünü veriyor, sabrını veriyor. Yaşamasını öğreniyorsun onsuz. Çok zor oluyor ama Rabbim yardım ediyor. Bir de destekçim çok. Büyük ablam var yani. Hepsi destek veriyor yani. Hiç kimse yalnız bırakmıyor beni. Çocuklarıma kendi çocukları gibi bakıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok Allah'ıma şükür. Sadece işte çocuklarım farkında ama onlar da dile getirmiyor annesizliği. Teke tek kaldığımız zaman soruyorlar annem nerede, annem görüyor mu bizi? Beraber oldukları zaman hiç annelerini anmıyorlar bile. Sanki birbirlerinden anlaşmışlar gibi. Artık değişmeliyim dediğin anı bize anlatır mısın? En son annem artık ameliyat olacak. Aklımda ben varım, ben sokaktayım. Eşim arıyor, açmıyorum. 3 gün 4 gün sokakta kalmıştım o zaman. Dedim artık bu böyle devam etmeyecek. Ya düşün yani annen ameliyat olacak, böbrek hastası, diyalize girmek zorunda kalacak artık. Buraya makineyi takıyorlar çalışmıyor, buraya takıyorlar çalışmıyor. Aklında hep sen varsın. Seni arıyor, açmıyorsun. Bütün herkes seni arıyor, bakmıyorsun. Orada bir 3 gün 4 gün çokça düşündüm bunun böyle devam etmeyeceğini. Ve ondan sonra en son bir kere daha olduktan sonra
direkt eşime açıldım böyle madde kullanıyorum diye. Yani o annemin o ameliyatında olmamam, beni düşünmesinden dolayı iyileşememesi, bulmadan tansiyonu çıkması, ya en çok o etkilemişti beni. Ve eşime tabii ki verdiğim zararlar. Çünkü ben eşimi bak, madde kullanan bir insanda normalde aşk, sevgi öyle pek şey olmaz ama ne olursa olsun ben eşimi hep seviyordum. Ve bir gün beni bırakıp gideceğini de biliyordum yani. Onsuz olmaktansa itiraf etmeyi ve ondan yardım istemeyi tercih ettim. Yani beklediğim, bağırıp çağıracak, evi yıkacak sandım. Böyle gözüme baktı, inanmadı bana. Yok dedi, bunu yapamazsın dedi. Bunu beklemiyordum senden dedi bana. İlk bu tepkiyi verdi. Her şeyi, her yeri araştırmaya başladı. Ve acayip sakin bir tepki verdi. O şekilde sakin karşılayacağını bilseydim kesinlikle erken söylerdim. Yani o şekilde karşılık vereceğini hiç tahmin etmemiştim. Benim hep aklımda şu vardı. Benim madde kullanıldığım öğrenilirse ben biterim. Eşim beni kesinlikle bırakır. Çocuklarım yüzünü göstermez. Annem babam beni siler. Yani bir şey düşünüyordu. Sülalede düşeceğin durumu düşünüyordu. Yani o yüzden saklıyordu yani. Halbuki en saklamaması gereken şey madde bağımlılığı. Ya şimdi bütün dünyanın duymasını istiyorum. Ben aslında bunu gizli de tutabilirdim. Hiç kimse, herkes de saklayabilirdim de. Ama istiyorum ki duyulsun, yardım edebileceğim birisi varsa yardım edeyim. Bir anne babayı rahatlatsam, evladını kurtarsam bana yeter. Keşke daha önceden itiraf etmiş olsaydım. Belki o zaman onunla daha uzun, mutlu zamanlar geçirebilirdik. Yani eğer madde kullanan arkadaşlara, eğer bu videoyu falan izleyecek olursalar, eğer gizli yapıyorlarsa kesinlikle annesine, babasına, eşine itiraf etsinler. Saklamasınlar. Çünkü kurtuluş var. Yani kurtulunabiliyor bununla. Ya beni etrafımda tanıyan herkes yani benim değiştiğimin farkına varıyorsa, ben değiştiysem herkes değişebilir. Çünkü değişmez denilen bir insandım. Yalan vardı, borç alıp vermemek vardı, ya sahtekarlık vardı, her şey vardı. Yani ben değişebiliyorsam herkes değişebilir. Ama kesinlikle gizlemesinler, itiraf etsinler, yardım istesinler. Uyuşturucu insana nasıl etki ediyor? Duygularını köreltiyor. Duygu denen bir şey kalmıyor sende. Yok babaymışsın, anneymişsin. Onu kullandıktan sonra duygusuz bir insan oluyorsun. Bildiğin canavar oluyorsun. Yani ne anne görüyorsun, ne baba görüyorsun, ne evlatlarının bir değeri oluyor senin gözünde. Ama onu aldıktan sonra. Etkisi yavaşça gittikten sonra pişman oluyorsun ama bu senin yakanı bırakmıyor. İnsanı acımasızlaştırıyor. Hayvanca yaşamayı öğretiyor. İnsanlığı kaybediyorsun. Merhametsizin teki oluyorsun. Bir örnek vereyim. Normalde bu örneği vermek istemiyordum. Yine bir gün bütün paralar harcadıktan sonra en son bir 10 euro para kalmıştı yani. Çocuğuma süt alacaktım. Ondan başka bir paramızın olmadığını bildiğim halde o 10 euroyu öteki paraya ekledim. Gittim madde aldım. Ailene vermiş olduğun zararı ne zaman fark ettin? Aileme verdiğim zararı fark ediyorum ama engel olamıyorsun. Yani kafan elbet bir gün yerine geliyor. Diyorsun ben ne yaptım diye. Ama engel olamıyorsun. Sonunda yine düşüyorsun. Birinci sıranda senin madde var. Onu oradan almadığın sürece eşine verdiğin zararın, çocuklarına verdiğin zararın farkında oluyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Tek başına bir şey yapamazsın. Çünkü bunun bir hastalık olduğunu bilmiyorsun. Ve toplumda buna böyle bir madde bağımlısı gördükleri zaman böyle bir tiksintili gözle bakıyorlar. Halbuki bir kanser hastası neyse madde bağımlısı da aynı. Bu süreç hayatını nasıl etkiledi? Bağımlılığıma tam eş zamanlı evlenmiştim. Bu kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştim ama eşime, çoluğuma, çocuğuma çok kötü şeyler yaşattım. Yani maddi yönden, manevi yönden, anneme, babama. Ya darmaduman ettik aileyi. Yeri geldi varlık içinde yokluk çektik. Kötü günlerdi. Yani güzel giden bir hayatım vardı. Annem, babam çok iyiydi. İyi bir çevrem vardı. İyi bir altyapım vardı, dini altyapım. Ama maalesef bu madde denen şey insanın duygularını köreltiyor. Her şey anlamsız kalıyor. Birinci sırada o olduğu sürece başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Yani çoluğundan çocuğundan bile geçiyorsun yeri gelin. Bağımlılıktan dolayı ailen ne gibi zarar gördü? En çok maddi yönden zarar gördü. Durmadan mesela borç yapıyordum. Borca giriyordum. Babam kapatıyordu. Bir daha yapmayacağım diyordum. Aynı şekilde bir daha borca giriyordum. Babam kapatıyordu. Eşim kapatıyordu. Eşim para biriktiriyordu. Benim borcumu ödüyordu. Böyle devam ediyordu. Manevi yönde verdiğim zararları hiç saymıyorum. Sadece maddi yönden bile bir felaket. Değerin kalmıyor. Bir ortama girdiğin zaman herkes sana değişik bir gözle bakıyor. Aa Yasin mi? Bu şöyle yalancı, yok bu böyle yalancı. İnsanlık değerini dibe vuruyor yani. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Allah'ıma şükürler olsun. Bugünleri getirdiği için Rabbime sonsuz hamd ederim. Uyuşturucuyu bırakma sürecin nasıl oldu?
Çok sefer bırakmayı denedim ama hiçbir şekilde olmadı. Beyne sinyaller yollamalar, 3 ay başka yerlerde tedavi görmeler, hiçbirisi yardımcı olmadı bana. En sonunda eşime açıldıktan sonra eşim bu işin içine girdi, araştırmaya başladı. Birkaç tane İslami yani manevi yönden de terapi merkezleri buldu. Oralar iletişime geçti. Çağırdılar bizi, bir gün gittik. Oraya gittikten sonra her şeyi anlamaya başladım. Yani bunun bir hastalık olduğunu anladım. Orada süreçte de işte Risale-i Nurlar'la tanıştım. Ayak yaşam dersleriyle tanıştım. Orada 5 senelik 6 senelik bırakmış abilerle tanıştım. Orada olan herkes benim emsalimdi yani, nasıl diyeyim sana, herkes bağımlıydı. Baktım bırakabiliyorlar, yaşayabiliyorlar. Bunu gördüm. İsteyince oluyor. 2022 6. aydı. O süreçten beri oranın yardımıyla, oranın desteğiyle orada 3 ay tedavi sürecini bitirdikten sonra evime geldim ve Allah yardım etti, eşim yardım etti. Eşime arkamdaydı. Programa uygun bir şekilde yaşamaya başladım. Ve o böylece Risale-i Nurlar, namaz, abdest, sohbet meclisleri, kötü ortamlardan uzak durma. Allah'ıma şükürler olsun bugüne geldim. 3 sene olacak. Bağımlılıktan nasıl kurtuldun? Bağımlılıkta kurtulmanın ilk yolu bağımlı olduğunu kabul etmek. Yani ben bağımlıyım diyeceksin. Kabul edeceksin bağımlı olduğunu. Başka türlü sen onu kabul etmediğin sürece kurtulma biraz zor gibi gözüküyor. Bu bir beyin hastalığı. Yani ben bunu hocamdan öğrendim. Ders aldığım hocam da çok üst düzey bir insandı. Bunun beyin hastalığı olduğunu ve bunu yok edemeyeceğini ama bununla yaşamayı öğrenebileceğini öğrettiler bana. Yok edemezsin ama bunu durdurabilirsin ve bununla birlikte yaşayabilirsin ömür boyu. 3 ile 6 aylık bir süreç. İlk başta gidiyorsun, detoks oluyorsun. Yani bir 20 gün, 28 gün geçiyor. Bu tabii ki maddenin şeyine bağlı, hangi maddeyi kullandığına bağlı. Mesela eroinciler bir haftadan 14 gün arası bir kriz şeyleri vardı. Atlatma şeyi. Bende yoktu çünkü ben o maddeyi kullanmadığım için. Orada ilk başta şöyle bir baktım. Herkes benim gibi attan düşmüşün haline attan düşmüş anlar derler ya. Kendimi gördüm herkeste. Bir de baktım arkadaşlık, dostluk vardı. Menfaat denen hiçbir şey yoktu. Hayatımda geçirdiğim en güzel 3 aydı orası. Her şey Allah rızası için. Önce inanacaksın, kabul edeceksin, kabulleneceksin. Bağımlı bir insan olduğunu bileceksin. Ona göre hareket edeceksin. Kendini geliştireceksin. Maneviyatını güçlendireceksin. Yani bana sorarsanız ben manevi yönden bende etkisi büyük. %50 bence manevi tarafı bu işin. Ondan sonra bilimsel tarafı. Maneviyatın güçlü olduğun sürece, namazını kıldığın sürece, Allah da yardım ettiği zaman bu işi başarabiliyorsun. Hiç sokaklara düştün mü? Sokakta yaşamadım ama eve gitmeyip 2 gün, 3 gün, 4 gün sokakta kaldığım oldu ya. Sokakta derken arabamda kaldığım günler oldu. Telefonları kapattığım günler. Kimsenin bana ulaşmasına izin vermediğim günler oldu. Ama ondan sonra en de sonunda yine bir şekilde eve dönüyordum. O da eşimin merhametine kalıyor yani eşim. Allah ondan razı olsun, Allah mekanını cennet etsin. O bana Rabbimin bir merhametiydi, öyle söyleyeyim. Bu hayattan aldığın bir ders var mı? Çok var. Yani bir daha kesinlikle namazı bırakmamak mesela. Çünkü bundan önce çoğu sefer bıraktım. Namazı bırakmamak derken sünnetleri dahil yani. Çünkü sünnetleri bıraktıktan sonra ötekilerden de vazgeçiyorsun yavaş yavaş. Aldığım en büyük ders namazı bırakmamak bundan sonra. Sevdiklerini üzmemek, değerlerini bilmek. Çünkü bugün varlar, bir bakıyorsun yarın yok oluyorlar ve bu çok acı veriyor. Yani kimsenin kalbini kırmamak bundan sonra inşallah Rabbimin izniyle. İyi bir insan olmak ya. Yalan söylemeyen, dost doğru konuşan bir insan olmak. Hayalhanem ile nasıl tanıştın? Hayalhanem zaten kullandığım zamanlar bile dinliyordum yani. Ben o yönden altyapım olduğu için bırakmak istediğim zamanlar hep böyle yöneliyordum. Dinliyordum ama hayalhanemi şöyle dikkatimi çekti. Risale-i Nurlar'la tanıştıktan sonra fark ettim ki hayalhanemde Risale-i Nurlar'dan anlatıyor. Ondan sonra full konsantre oldum ve bütün videolarını takibe başladım. Ne eksik videom yok yani şu an hayalhanemde. Tedavi görürken tam Risale-i Nurlar daha yeni öğrenmeye başlamışken o gecesi bir rüya gördüm. Üstad Bediüzzaman radıyallahu anh rüyama girdi. Başucuma yatarken şöyle bir Risale-i Nur'u bıraktı. Geri çıktı. Bu da bende halen de unutamadığım bir rüya yani. Bu da beni etkiledi. Hayalhanemin Almanya'da olması hakkında ne düşünüyorsun? Mükemmel bir şey. Burada olanlara o kadar imreniyorum ki şu an. Şu 2 saat civarında olanlar, 1 saat civarında olanlar. Mesela teyzemin oğlu var. 200 kilometre ötede oturuyor. Ya imreniyorum yani. İnşallah bizim oraya da açılır bir gün. İnşallah Avrupa'nın her köşesine bir hayalhanem açılacak. Ama mükemmel bir ortam. Mükemmel. Yani şu an
tarif edilemez bir gelinir görünür yani, öyle diyeyim. Mesela buraya geldim. Yani 4 kişi getirdim ya. Keşke bir kamyonum olsaydı, bir kamyon dolusu adam getirebilseydim. Her şey çok güzel burada. Her şey Allah rızası için. Yani herkese tavsiye ediyorum. Özellikle videoları. Evde televizyon, evde bulaşık mı yıkıyorsun mesela? Aç, dinle. Her işe giderken en yeni video hangisi onu açıyorum. Ya video bitiyor o ders ya da devamını geri eve gelirken dinliyorum. Yani bir tane videoyu kesinlikle bitiriyorum. Boş geçmiyorum yani. Geçmişe dönük bütün sahabe hayatlarını, peygamber hayatlarını, onları da dinledim yani. Hayal halimi paylaştı. Allah hayal halimden razı olsun. Allah'ım her şehirde bir hayal alem açmayı bizlere nasip eylesin. Özellikle Viyana'da. Bu kadar mı değer veriyorsun bana? Ne biçim bir laf bu? Sus artık be kadın, sus! Sus! Defol git! Yok, Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum senden! bir daha yüzümü göremeyeceksin! Defol git! Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi mybedesten.com'da.